السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدد مدد سادة مدد سيدنا ما شاء الله خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة واصلة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akrabanın akrabaya verdiği sadaka hem sıla-i rahimdir. Yani sıla-i rahim en mühim şeydir. Bereket için, şey için. Onun için akrabaya verilen sadaka katmerli olur. Hem sadaka alır hem sıla-i rahim yapmış olursun. İki defa sevap kazanmış oluyor insan. Bazen yani ziyaret edemezsen, böyle sadaka gönderirsen hem sadaka yerine geçer hem ziyaret etmiş gibi olursun, yani kesmemiş olursun akrabalığı. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Es-sadakatu alel miskin sadakatun muhiye ala zirrahim isnan sadakatun ve sılatun." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yoksula yani fakire sadaka vermek bir sadakadır. Yani o bir sevap kazanmış olur. Akrabaya sadaka vermek ise hem sadaka hem sıla-i rahim olmak üzere iki sadakadır. Yani hem fakire bir sayılır ama fakir yani akraban varsa ona sadaka verirsen hem sadaka olur hem sıla-i rahim olmuş olur. O da sadakadan da daha mühimdir. Sıla-i rahim hem berekettir hem imana her türlü iyiliğe vesiledir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kullu ma'rufen sadakaten ve ma anfaqa muslimun min nafakaten ala nefsihi ve ahlihi kutibe lehu biha sadakatun ve ma vaqa bihi'l mar'u'l muslim ardahu kutibe lehu bihi sadakatun ve kullu nafakatin anfaqaha al-muslimu فعلى الله خلفها والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her iyilik bir sadakadır. Yani iyilik yapsan da o sadaka yerine geçer. Yine yardım etsen filan, yoldan taşı kaldırsan, insanlara yardım etsen o da sadaka sayılıyor. Yani sırf parayla değil de o sadaka niyetine yaptıktan sonra hepsi sadaka olur. Müslüman kişi kendi nefsine ve ailesine bir harcama bulunduğu zaman bu kendisine sadaka olarak yazılır. Yani ailesine, kendisine yapılan şey o da kendisine sadaka olarak yazılır. Müslüman olan. Kişinin namusunu korumak için verdiği sadakadır. Yani o da yani namusuna korumak için para verirse, şey yaparsa o da sadakadır. Müslüman kişinin verdiği sadakası bedeli Allah'a aittir. Yani o verdiği sadaka Allah'a aittir. Allah onun ecrini Allah verir. Bina yapmakta ve masiyatta harcananlar dışındaki sadakalar Allah'ın güvencesi altındadır. Yani bina yapılır, yani kendisi için bina yapacaksa ama ihtiyaçlı diye o sadaka sayılmaz tabi de. Masiyette vereceği harcamalar o da sadaka sayılmaz. Yani kendisine masiyet için yapacaksa, şu kötülük yapmak için bir şey para verirse, haram yapmak için para verirse o sadaka sayılmaz. Zaten ondan hariç hepsi sadakadır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin güvencesi altındadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma a'tar racul imra'atuhu fehu sadakatun." Buyuruyor, kişinin eşine verdiği her şey sadakadır. Yani eve verdiğin sadaka o boşa gitmiyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma anfaqar racul fi beytihi ve ehlihi ve veledihi ve hadamihi fehuve lehu sadakatun." Peygamber sallallahu buyuruyor ki kişinin evine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine yaptığı harcamalar kendisi için sadakadır. Yani hiçbir şey Müslüman olduğu ki vakit insanın her şeyi Allah Azze ve Celle ecrini, mükafatını verecektir.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد أن لا ينتقص من أجورهما شيئا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer sizden biri nafile olarak Allah yolunda bir sadaka verirse Müslüman iseler anne ve babasına versin. Baba. Yani o yahut onların ve yaşamıyorlarsa onların da sadakası olarak ve bütün verdiği sadakalar anası babasının içine de katsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakanın sevabı anne ve babasının olduğu gibi onlardan bir şey eksilmeden onlar kadar kendisine de sevap yazılır. Yani o verdiği, niyet ettiği, böyle verdiği vakit onlar da aynı sevabı kazanmış oluyorlar. Onun sevabından bir şey eksilmiyor. Onun için yani devamlı bu şey aklımızda kalsın. Hep bütün yaptığı iyilik, hasenat, namaz, niyaz, anama babama da geçmişlerime de söylerse hepsine gider. O ecri sevap da sana gene aynı yazılır. Hiçbir şey eksilmez senden. Yani senin sevabını alıp da oraya eksilecek diye bir şey yok. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefakatul racul ala ehli sadakatun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin ailesine yaptığı harcaması sadakadır. Yani her türlü harcama, yiyecek, içecek, giyim, kuşam, onların evlilikte, şudur, ne varsa yani bütün ihtiyaçlarını nafaka dedi yani ve verdiği şeyler, harcamalar sadakadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خُذِي مِنْ مَالِهِ بِمَعْرُفْ مَا يَكْفِي وَيَكْفِي بَنِيكِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hanım sahabeye hitap ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana ve çocuklarına yetecek kadar kocanın malından al diyor. Yani o kocasının malından ne kadar ihtiyaç varsa al demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanım sahabeye. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعض من أجر بعض شيئا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadın kocasının evinden israf etmeksizin infak ederse kendisine infak ettiğinin sevabı vardır. Yani bu kocası ev ihtiyaç yardım için çoluk çocuğa için evinin masrafını yapan kadın o verdiği kendisine infak ettiğin sevabı vardır. Onda sevap yazıyor kocasının. Kocasının da malı kazanmasından dolayı sevap vardır. Yani bu mal kocasının diye o da kazandı diye onu da aynı sevap kazanmış oluyor adam. Hanımın kocası. Aynı zamanda malı koruyup kollayan hazinedara da böyle bir sevap vardır. Yani bir emanet koymuş sevap var. Yani oradan alıp da harcadıklarına vakit ona da sevap yazılmış olur. Bunlardan birinin sevabı diğerinin hesabından bir şey eksiltmez. Yani o verilen sevap aynı sevap kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda eksilmiş olmuyor. Hepsi Allah ayrı ayrı vermiş oluyor o sevabı hepsine. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadın kocasının emri izni olmaksızın onun evinden harcamada bulunduğu zaman kocasının alacağı sevabın yarısı kendisine aittir. Yani kocası izin vermeden, haberi olmadan vermişse o da
yarı ecrin gene almış olur. Yani o boşa gitmez. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kemâ kâle. İlâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram cemiyel enbiya ve mürselin kudama şer'ain ve ilâ ruhel a'immetil arba'a ve ilâ ruh meşâihina fi tarikatin nakşibendiyeti aliyye khâsaten imam-ı tarikatin ve avsul halika Hâca Bahauddin Muhammed ve Yusuf Bukhari Seyyidina Muhammed ve Zivani Mevlana Şeyh Şerafüddin Darasani Mevlana Şeyh Abdullah Faiz Darasani Mevlana Şeyh Muhammed Al-Hakkani ve sair saadatna ve sıddıkûn ومن حفظته وجعل من سنة وفنده رفاقه Hacı Mustafa Turabi cümlemiz geçmişler. Şehit şehada ruhları hayırların gelmesi, şerlerin defolması için, dünya ahiret saadeti için Allah Teala Fatiha.